Galibiyet için kutlarım hocayı. Maça Fenerbahçe çok hızlı başladı, coşkulu başladı, ileride baskı yaparak başladı ama ikinci yarıda takım fiziksel olarak düştü, geriye biraz daha çekildi. Bunun nedeni ne? Fenerbahçe'deki bu ikinci yarıdaki düşüşün nedeni ne? Fiziksel olarak futbolcular tam olarak hazır değil mi ya da iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiş mi takım? So congratulations for the victory today. Fenerbahçe made a very fast start to the game. The team was very ambitious and the team started the game doing high pressure. But in the second half, the team dropped off a little bit and also dropped back a little bit. So what was the reason behind that, the reason of this decline in your opinion? Do you think that physically they are not 100%? And do you think that maybe they didn't have a good preseason? No, this I don't know. I was not here. You know better. You probably know better. I don't know. The reason was intensity in the first half. You know, a lot of intensity in the first half. I think if you see the single players, a lot of sprints, high intensity runs, change directions, was absolutely top. And then it's normal that you go a little bit down. We had Marco yesterday with a little bit of flu. You saw that he was not training, had no temperature, so we could let him play today. We wanted him in the starting 11, but after 60 minutes, of course, the battery is empty. The same for other players. But the good thing is, it doesn't matter who will come inside. They do well. They do well. They help a lot, because it's true we went down, but with the changes, we go up. So, and that's a very important sign for me. Hazırlık dönemiyle ilgili bir fikrim yok. Çünkü ben burada değildim. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü sizler buradaydınız ama benim bu konuyla ilgili bir fikrim yok. Ama düşüşümüzün sebebi, ikinci yarıdaki düşüşün sebebi takımın ilk yarıda göstermiş olduğu şiddetli tempolu oyundu. Gördüğünüz gibi takımda pek çok oyuncu bir sürü sprintler, yön değiştirmeler yaptı. Çok şiddetli bir oyun sergiledik. Bu anlamda çok üst seviyeydik diyebiliriz. Böyle bir oyun oynadığınız zaman tabii ki ikinci yarıda performansın düşmesini normal olarak görüyorum ki dün sizler de gördünüz, Marco antrenmana çıkmadı, bir rahatsızlığı vardı. Ateşi yoktu. Bu yüzden kendisini oynatma kararı verdik ilk 11'de. Ama 60. dakikada pili bitmişti ki aynı durum diğer oyuncular için de geçerliydi. Ama şu önemli, kim oynarsa oynasın, oyuna sonradan girenler de her zaman iyi oynuyorlar ve takıma yardım ediyorlar. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi performansımız ikinci yarıda düşmüştü ama oyuna girenlerle birlikte tekrardan arttı. Bu da benim için önemli bir gösterge. Erhan Bey. Erhan Seven, TRT Spor. Tebrik ederim öncelikle. Avrupa Ligi'nde devam anlamında önemli bir galibiyetti. Geçtiğimiz günde verdiğiniz demeçte Antalya Spor maçı için şöyle demişti, referans maçı benim için diye. Ve bugün 4 gün sonra aynı 11 ile de çıktı. Fenerbahçe için kafanızda belki çok sık maç oynuyorsunuz ama şekillenen bir 11 midir? Bu 11'i daha çok görecek miyiz? Başarılar diliyorum, kolay gelsin. So first of all, congratulations. It was an important victory in Europa League. After the Antalyaspor game, you said that finally you guys created a reference game for yourself. And today you started with the same starting 11. I know you will play back-to-back games, but can we at least say that we will see this starting 11 more in the future, that you started to form your ideal 11? No, this I don't know, because, you know, in the, let's say, you said it, we play every 3-4 days. It's not easy. Sometimes you need freshness, but for sure the guys that played on Sunday, they created this reference game together with the guys that came inside. But it's always the whole group. If you see today how the players came inside this game, and that's what we want. We want to have luxury problems. Who can start? But for sure, yes, you saw that we confirmed the starting 11. But Sunday, Thursday is a little bit different than Thursday, Sunday. So we will see. But for sure is a second good game in a row. And we see a big step forward. Self-control, self-confidence, control of the match, personality. And these are things that combined with automatism is something that is important. That's why sometimes you must continue. You must give trust, like Kerem. We spoke, I think, yesterday about him, and today he scored 2 goals. I'm very, very happy for him, for the whole team, and for the fans that were unbelievable today. It was just incredible atmosphere.
Bunu bilemiyorum çünkü 3-4 günde bir maç oynadığınız zaman bu kolay bir durum değil. Bazen taze kan diyebileceğiniz oyunculara ihtiyaç duyarsınız ama evet, o pazar günkü maçta oynayan oyuncular bu referansı yarattılar. İlk 11'de başlayan oyuncularla birlikte kulübeden gelen oyuncular da dahil, aslında bütün takım dahil. Oyuna sonradan girenlerin nasıl katkı sağladığını gördünüz ki ben de bunu istiyorum. Aslında bu lüks probleme sahip olmak istiyorum kimin ilk 11'de başlayacağına dair ama tabii ki her perşembe ve pazar maç oynamak farklı bir durumdur. Nasıl olacağını göreceğiz ama bugün takım ikinci kere iyi bir performans sergiledi ve bizler için de büyük bir adımdı. Hem oyunu kontrol etme anlamında, hem özgüven anlamında, hem sahaya göstermiş olduğumuz karakter anlamında. Bunlar bizler için güzel adımlardı. Ama bazen de istediğinizi yapamazsınız. Bunları yapabilmek için otomatikleştirmeniz lazım. Ama dediğim gibi bunu her zaman istediğinizi yapamazsınız ama üst üste istikrar göstererek bunu sağlayabilirsiniz. Tıpkı Kerem'de olduğu gibi dün kendisi hakkında konuşmuştuk. Bugün de kendisi 2 gol attı. Hem kendisi için mutluyum, hem bütün takım için mutluyum, hem de taraftarlarımız için mutluyum. Çünkü bugün inanılmaz harika bir atmosfer yarattılar. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaçeler. Bugün Kerem'in baskısıyla ilk 25 dakikada 3 pozisyona girdi Fenerbahçe. Bu çalışılmış bir pozisyon muydu? Özellikle sağ taraftan Semedo ve Talisca'nın üzerinden asimetrik bir oyun kurup Kerem'i birebir topla buluşturma oyununu iç sahada ısrar edecek mi? Leipzig'teki Nkunku gibi Nene'den çift yönlü bir yıldız daha yaratmayı düşünüyor mu? So today, with the pressure that Kerem made, the team created 3 dangerous chances in the first 25 minutes. Was it something that you worked on before the match? And today, with the combinations that Semedo and Talisca made on the one, you left Kerem 1 against 1. And are you thinking of creating, making Nene a star which plays both sides of the game like Nkunku in Leipzig? Yeah, difficult to compare both players because they are a little bit different. Christo Nkunku played more secondary striker with us. But in general, I think that this young player needs games, needs minutes, needs trust, and he's doing well. But he has a lot of potential. So we will go step for step. He's young. What was the first question? Sorry. Yeah. We wanted to press high. We prepared the opponent in a back 3, so the team was really smart to adapt pressing against the back 4. Kerem was really important for that, and that's exactly what I told you yesterday. Even if he didn't score the last games, the intensity was always the same. A lot of efforts on the pitch, helping, pressing, counter-pressing, and you saw he was completely empty when we substituted him, and that's a really, really good sign. He's a top player, top mentality, very intelligent, very smart. So we are really happy that he's in Fenerbahçe. An isolation game for Kerem. Yeah, of course, he has the 1-1 skills. I think that in some situations we need him more outside, in other situations we need him inside. We played a 4-3-3. That means that, of course, we have the number 8s in the spaces where he can come, but of course there are situations number 8 is going or coming. We open the space and he's able to receive also inside the pockets, let's say, yeah. You're welcome. İki oyuncuyu kıyaslaması birazcık zor çünkü Nkunku daha çok ikinci forvet gibi oynuyordu ama Nene de genç bir oyuncu ve onun da maçlar oynamaya, dakikalar almaya ve o özgüveni kazanmaya ihtiyacı var. Ama kendisi iyi bir performans sergiliyor. Çok potansiyel olan genç bir oyuncu. Adım adım ilerlemek istiyoruz onunla. Evet, maça önde baskı yaparak başlamak istemiştik. Aslında biz rakibin üçlü oynayacağını düşünerek hazırlamıştık baskımızı ama oyuncularım rakibin dörtlü oynadığını gördükten sonra da bu baskıyı çok akıllı bir şekilde adapte ettiler. Orada da Kerem'in rolü bizler için çok önemliydi ki dün de zaten basın toplantısında söylemiştim. Kendisi gol atamasa bile onun temposunu, onun eforunu, onun baskısını, onun kontra baskılarını ve onun takımın o saha içerisinde ne kadar yardım ettiğini görebiliyorsunuz. Ancak enerjisi bittiğinde onu çıkarmak zorunda kaldık ama kendisi çok üst düzey bir oyuncu, üst düzey mentaliteye sahip, çok akıllı ve zeki bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Gürkan Bey. Alper abi devam.
Kerem'in evet birebir yetenekleri var. Onu zaman zaman kenarda açık değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman da içeri gelip içeride topla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 4-3-3 oynadığımızda 8 numara pozisyonda oynayan oyuncular zaman zaman alan boşaltıyorlar, ona alan yaratıyorlar. O da bu şekilde hatlar arasında topla buluşabiliyor. Buyurun. NTV Gürkanak, gelişiyle birlikte hocanın İsmail Yüksek'in performansında gözle görülür bir artış var. Her maç üzerine koyarak devam ediyor. Şimdi Edson Alvarez bugün kısa bir süre aldı ama bence tatminkar bir oyun ortaya koydu. İki orta saha oyuncusunu birlikte izletme gibi bir düşüncesi var mı? Alvarez'i nasıl kullanmak istiyor? İsmail Yüksek'le yan yana görebilir miyiz? Since your arrival, Ismail Yüksek had the remarkable performance. Each game he's getting better. And today Edson Alvarez had some few minutes, and in my opinion, in those minutes he played well. So how do you want to use Alvarez? Are you thinking of using them together maybe? Yeah, it's also possible. Yeah, also possible. And 4-2-3-1, for example, both can play. We will see. I think these are the luxury problems I told you before. Better to have these problems than other problems, than to have a headache because nobody can play or injuries. Or we want everybody fit on a certain level. Now Ismail, of course, he played tough games, 90 minutes today. Also, I don't know, 60s, 65, 70. We will see. We will need all because I hope that till the end of the season we play a lot of games. That would be a good sign. Evet, bu mümkün olabilir. Özellikle 4-2-3-1 oynadığımızda ikisi aynı anda oynayabilirler ki bu aslında demin de bahsetmiş olduğum gibi lüks problemler. Bu tarz problemlere sahip olmak daha farklı problemlere sahip olmaktan daha iyidir. Mesela elinizde oyuncuların olmaması, sakatlıkların olması gibi baş ağrılarındansa bu tarz problemleriniz olması daha iyidir. Biz takımda herkesin fit olmasını istiyoruz. İsmail de arka arkaya zor 90 dakikalar oynadı. Bugün de 60, 65, 70 dakika oynadı yaklaşık olarak. Ama takımda herkese ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla maç var önümüzde. Böyle olması da bizim için iyi bir durum. Tebrik ediyorum. Çok karakterli bir oyun. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi analiz ettiğini söylemişti hoca. Mourinho dönemiyle bu dönem arasında savunma çizgisi anlamında nasıl bir farklılık ortaya koydu? Bir bunu soracağım. Fenerbahçe'nin savunma çizgisi nereye çıktı? Tedesco geldikten sonra. 2, bütün oyuncuların zevk aldığı bir Fenerbahçe ve tribünlerin zevk aldığı bir Fenerbahçe izledik. Geçen sene kıyasla bu kadar kısa sürede dokunduğu yerin neresi olduğunu düşünüyor ve oyuncuların ona geri bildirimi bu noktada ne oldu? Teşekkür ederim. So it was a good victory. You said that when you first came here, you said that before coming here you had analyzed Fenerbahçe. So if you compare Mourinho's Fenerbahçe with your Fenerbahçe, how would you describe the change in the defensive line, the performance of the defensive line and the playing style of the defensive line? And the second question is that we see that all the players enjoy playing and also fans are enjoying a lot. So when we compare this situation with last season, what kind of touch did you make to change this situation? Did you get any feedback from the players? No, first of all, it's difficult for me to compare. It's not fair, and I want just to remind you that 1 week ago, exactly 7 days ago, everything was bad. Now, 1 week later, you see in football, everything seems... I think the truth is in the middle. When we lost in Zagreb, not everything was bad, and also tonight, not everything was good. We have to be honest. That's very important, to be honest to each other. And I'm very honest to my players. So if they play well, I say you played well. And if they play bad, I say you played bad. And this and this and this I want. And this and this and this you have to improve. And sometimes we can achieve it in a quick way. Sometimes for some other things you need time. We are growing. It's good that we have this self-confidence, because in some games at the beginning we are not able to drive with the ball, to have this kind of combinations. This needs time, and I will always be there for the players. Either we lose, we win. I have to work with the team. We have to work. We have a fantastic staff. We have fantastic players,
really good mentality, really good togetherness, and that's the basics. Bir kıyaslama yapmak zor. Bunun da adil olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir şey hatırlatabilirim size. 7 gün önce, yani tam bir hafta önce her şey çok kötüydü. Ama aradan 7 gün geçti. Şimdi de her şey çok iyiymiş gibi gözüküyor ama bence gerçek ikisinin arası. Zagreb maçını kaybederken her şey çok kötü değildi. Bugün de kazanırken her şey çok iyi değil. Dürüst olmak çok önemlidir. Ben de her zaman oyuncularıma dürüst olurum. Eğer bir oyuncu iyi oynuyorsa bunu kendisine söylerim. Eğer bir oyuncu kötü oynuyorsa da kendisine söylerim. Bu konularda gelişmelisin derim. Bu gelişmelerin bazıları hızlı olur, bazıları birazcık zaman gerektirir ama takım gelişiyor. Bizim de son maçlarda özgüvene sahip olmamız bizler için iyi bir şey. Bazı maçlarda çünkü onun eksikliğini görebiliyordunuz. Oyuncular top süremiyorlardı, o kombinasyonları yapamıyorlardı ama bunun için biraz zaman gerekiyordu. Ben her zaman oyuncularım ihtiyacın olduğunda orada olacağım. Kazandığımız zamanda, kaybettiğimiz zamanda. Çünkü bizlerin çok çalışması gerekiyor. Hep birlikte harika bir oyuncu grubumuz var, harika bir teknik heyetimiz var ve çok güzel bir birlikteliğimiz var. Temel olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. But don't you think that the defensive line is higher now compared to last season? Higher. Yeah, of course we want to press high. This is a little bit my idea of football. But why we press high? Because we want the ball. If we stay always deep, you know, they have the ball. I want the ball, and for this reason we must press high. And then you see, of course, you have always advantage and disadvantage in football. If we press high, we lose a lot of energy. For example, Youssef, I just can't compare him with goals or judge him with goals because this guy is running, sprinting. So for me as a coach, we have also other parameters, yes, to compare. But yes, we want to press high. In some games it's possible. In some other games, it also depends on the opponent. Some opponents they play and they get us deep, and we also need solutions when we are deep. And I think also today, even if I think some period in the first half, some periods in the second half, we went a little bit deep, as he rightly said. At least we were compact. We have a compact shape. We can reset the shape. We have the solutions how to press deeper and then to go high with back passes or some signals where we can continue to press high. So that's important. But it depends. It depends, yeah. Tabii ki savunma çizgimiz önde çünkü biz önde baskı yapmak istiyoruz. Benim futbol düşüncem bu. Neden önde baskı yapmak istiyoruz? Çünkü biz topa sahip olmak istiyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Eğer savunma hattınız önde olmaz da gömülü olursa topa sahip olamazsınız. Ben topa sahip olmak istiyorum. Bunu yapabilmek için de önde baskı yapmamız gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken avantajlarınız da olduğu kadar dezavantajlarınız da olabiliyor. Çünkü önde baskı yaptığınız zaman çok fazla enerji harcıyorsunuz. Mesela ben Youssef'in performansını attığı gollere göre kıyaslayamam, yargılayamam. Çünkü onun ne kadar çok koştuğunu, ne kadar mücadele edip sprint attığını görüyorsunuz. Teknik direktörler için başka parametreler de vardır performansı değerlendirirken. Evet, belirtmiş olduğum gibi önde baskı yapmak istiyoruz. Bunu bazen yapabilirsiniz, bazen de yapamayabilirsiniz. Bu birazcık rakibe de bağlıdır. Rakip bazen sizin baskınızı kırıp sizi geriye doğru iter ve rakip sizi geriye doğru ittiğinde de çözümler bulabilmeniz lazım. Öncelikle bugün de aslında hem ilk yarıda hem ikinci yarıda birazcık rakibin bizi geri ittiği anlar olmuştu ama en azından kompaktlığımızı hiçbir zaman bozmadık. Rakip bizi geriye ittiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan pozisyon almamız gerekiyor ve baskı yapabilmek için, geride baskı yapabilmek için çözümler bulmamız gerekiyor. Ondan sonra rakibin geriye yaptığı bir pasta veya benzer bir sinyali yakaladığımız anda takımca hep birlikte öne çıkıp tekrardan önde baskı yapıyoruz. Bunu yapmak bizim için önemli ama belirtmiş olduğum gibi pek çok şeye bağlı bu durum. Son iki soru, last two questions. Hello, Coach. One quick question about the opponent, about Nice. Did you feel on the pitch that that team lacked confidence? And did you feel that maybe it could, I don't know, explode or maybe lie down for good during the first 30 minutes of the game? I didn't understand the second part, sorry.
did you feel after the first goal and the second goal, all the pressure? Did you think they could? They were not going to be able to come back and score maybe. You want to translate first in Turkish the question? No, you can answer. Yeah. To be honest, we analyzed Nice. I think the last 5-6 games. It's a powerful team. It's very, very powerful. If you see the players they have in the defense, everything that is coming frontal, they have absolutely no problem with it. Second balls, air duels, and I think also they are very quick on the first meters. Midfield is very technical, very strong. So it was Italian chair. So it was very, very important for us to score the first goal, because otherwise if they come inside the game and they start to play, that's also the reason why we prefer to press them, because if they start to play, they are really good. But of course, an early goal is always helping, and it's not easy for the opponents in this stadium. Very not easy. So, but they believed till the end, so they had the opportunity to take a point also here. And good team, good coach, good players. Soru şu şekilde: Nice takımında özgüven eksikliği gözlemlediniz mi ve ilk 30 dakikadan sonra skora baktıktan sonra onların dağılabileceğini düşündünüz mü? Cevap şu şekilde: açıkçası Nice'in son 5-6 maçını analiz ettik ve kendileri gerçekten çok güçlü bir takım. Savunma hattına baktığınız zaman güçlü oyunculara sahip, ikinci topları kazanan, hava toplarını kazanan çabuk oyunculara sahipler. Orta saha oyuncuları teknik oyuncular. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı ilk golü bulmak bizim için önemliydi. Yoksa onlar da maça ortak olabilirlerdi ama biz bunun olmaması için onlara önde baskı yapmak istedik. Çünkü eğer oynamalarına izin verirsek iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Tabii ki böyle durumlarda erken bir gol bulmak size yardımcı oluyor. Özellikle böyle bir statta oynanan maçta rakipler ilk golü yedikten sonra onlar için hiç kolay olmuyor. Ama şunu düşünüyorum ki evet, kendileri gerçekten hem iyi bir teknik direktöre sahip hem de iyi oyunculara sahip iyi bir takım. Son soru. Hazal Palavar, Ensen Haber. Hocam, sizin bir sistem hocası olduğunuzu biliyoruz. Bu maçta dahil olmak üzere acaba Fred'in yedekte olup da sonradan oyuna girmesinin özel bir sebebi var mı? Teşekkür ederim. Coach, we know that you are a coach who likes to create a system in the team, and is there a reason behind the fact that Fred is in the last games he was on the bench and he's coming from the bench? Is there a special reason behind that? I think every coach wants to create a structure. I'm not the only one. I think that this is the target of everybody. But of course, yes. No, I think there is absolutely no problem. You know, if we change team, you ask me why you change. If we play with the same formation, you ask me why you play with the same formation. We always have winners in a game, and we have losers. But Fred is not a loser in this system, because he played, I think, the very first 3 games. This is a lot of trust, and I always tell to my players, it's important who starts, because I give trust, but very important for me is also that they understand that who comes inside is at least the same trust, because if I put Sinan inside, it means that Sinan can change the game or score a goal or bring at home the result or win the challenges. So it's not easy, the situation, because the others are performing. So sometimes the situation is not you choose against one player, but for another player. And this is the situation. But he's a fantastic guy, very professional. He just must keep going on, because we have so many games, and he will be important. Her teknik direktör gittiği takımda bir sistem, bir yapı kurmak ister. Sadece ben değil. Evet, kendisinin kulübede olması bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü ben eğer aynı 11 ile oynarsam neden aynı 11 ile oynuyorsun denir. Eğer ben ilk 11'i değiştirirsem bu sefer de neden değiştirdiniz denir. Bu oyunda kazananlar ve kaybedenler vardır ama Fred kesinlikle bir kaybeden değil. Zaten geldiğimde de ilk 3 maçta oynatarak ona duyduğum güveni gösterdim. Ben oyuncularıma her zaman şunu derim: İlk 11'e koyduğu oyuncuları, bir teknik direktör ilk 11'e koyduğu oyuncuları
güvendiğini gösterir. Bu önemli bir şeydir ama daha da önemlisi şudur. Sonradan giren oyunculara daha en az onun kadar güvendiğini gösterir. Çünkü mesela Sinan kulübeden geldiğinde, oyuna girdiğinde demek ki teknik direktörü bir gol atabileceğini, oyunu değiştirebileceğini, sonucu değiştirebileceğini ve oyunu kazandırabileceğini düşündüğü için oyuna sokuyordur. Kimin oynayacağına dair karar vermek hiçbir zaman kolay değildir. Bir oyuncuyu tercih ettiğiniz zaman diğer oyuncuya karşı onu seçmezsiniz. Onun yerine onu seçersiniz. Fred de harika bir insan, hem de harika bir profesyonel. Bu şekilde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzde çok fazla maç var. O da bizim için önemli bir oyuncu olacak. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileriz. Teşekkür ederim. Of course. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.